Toros Dağları'nın sırrı, definecilerin karşılaştığı paranormal olaylar ve tılsımlı hazineler. Yaşanmış gerçek tecrübelerdendir. Yaş kemale erince, insan öyle çok şey görüyor, öyle çok yaşanmışlık biriktiriyor ki içinde. Bazen hangi birini anlatacağını şaşırıyor. Definecilik işi, kimileri için sadece toprağı kazıp altından ve gümüşten birkaç parça çıkarmak sanır bunu. Oysa bilmezler ki, bu yol sadece ışıltıya değil, binlerce yıllık sırlara, gölgelere ve insanın hayal gücünün ötesindeki varlıklara çıkar. Ben bu işe başladığımda daha bıyıklarım terlememişti. Şimdi sakalım ağardı, ömrümün çoğu bu dağlarda, ovalarda, viranelerde geçti. Anadolu'nun her köşesinde iz sürdük biz. Özellikle Torosların etekleri, Mersin civarındaki o heybetli dağlar, bir zamanlar Gümüş Dağları diye anılırmış. O topraklar, bakırdan gümüşe, altından demire, nice maden yatağı barındırırmış bağrında. Antik çağlardan beri insanlar buralarda madencilik yapmışlar. Yerin altını üstüne getirmişler. Hititler de, Urartular da, Lidyalılar da, Romalılar da, nice medeniyet bu dağların zenginliğinden faydalanmış. Elbette bu zenginlik, savaşları, göçleri, saklanan hazineleri de beraberinde getirmiş. İşte bizim gibi defineciler de bu dağların, ovaların, eski yerleşimlerin sakladığı sırların peşine düşmüşüz. Ama bu iş sadece kazmayla, kürekle olmaz evlat. Önce işaretleri okumayı bileceksin. Eski insanlar bıraktıkları defineyi öyle ulu orta bırakmazmış. Kayalara, taşlara, duvarlara bir takım semboller işlerlermiş. Bu boğa olurmuş mesela, keçi olurmuş, yılan olurmuş, ayak izi olurmuş, el olurmuş. Her birinin bir manası, bir yönü, bir de derinliği varmış. Bu işaretler definecinin yol haritası olurmuş. Ama asıl bilmen gereken definecinin her adımı binlerce yıllık bir geleneğin, bir inancın, bir yaşanmışlığın üzerine basmaktır. Bu toprakların her taşında, her pınar başında, her mağara kovuğunda bir iyesi olduğuna inanılır. Eski Türklerin inancıdır bu. Toprağın da iyesi var, suyun da iyesi var, ağacın da iyesi var. İşte bu iyelerin bir kısmı kara iyeler. Yani bize zarar veren, bizi rahatsız eden varlıklar olarak düşünülmüş. İslamiyetle birlikte bunlar cin olarak adlandırılmış. İşte bu işin tehlikeli kısmı burada başlar evlat. Çünkü çoğu define bu cinlerin veya kötü ruhların himayesinde olduğuna inanılır. Onlar o hazineleri sahiplenmişlerdir. Onların iznini almadan, onların gazabına uğramadan o hazineye yaklaşmak mümkün değildir. Bu hikayeyi sana bu yüzden anlatıyorum. Yıllar evveldi. Ben daha orta yaşlardaydım. Bu işlerde az çok nam salmıştık yörede. Yanımda Hasan vardı. Babadan defineciydi. Tecrübeli adamdı. Ve Yusuf vardı. Genç, heyecanlı ama zeki. Bir de Salih amca. Yörenin bilgesiydi o. Eski kitapları, efsaneleri iyi bilirdi. Bize yörede, Adana'nın o bereketli Çukurovası'na yakın, Torosların sarp eteklerinde, ismini sanını kimsenin bilmediği eski bir ören yeri olduğundan bahsetmişlerdi. Orada çok eski medeniyetlerden kalma kaya mezarları varmış. Efsaneye göre o mezarlarda kral mezarları da bulunurmuş. Altından, gümüşten nice değerli eşyayla gömülmüşler. Bu efsaneler definecinin kulağına küpe olurdu her zaman. Salih amcaya sorduk, anlattı bize o yörenin kadim hikayelerini. Oranın çok eski bir madencilik bölgesi olabileceğini, Urartuların bile orada izleri olabileceğini söyledi. Orada eski tapınaklarda olabilir, dedi. Ve bu yerler, bilginin, sırların saklandığı kutsal yerlerdir, ulu orta girilmez. Salih amcanın bu uyarılarına kulak verdik tabii. Hazırlığımızı yaptık. Eski haritalar, notlar bulduk. Bölgenin coğrafyasını inceledik. Gerçekten de sarp, zorlu bir araziydi. Yöre halkı da pek tekin olmadığını,
Geceleri garip ışıklar veya sesler duyulduğunu söylerdi. Bazı hayvanların o yöreye girmediğini, cinli perili olduğunu anlatırlardı. İşte tüm bu bilgiler definecinin merakını daha da artırırdı evlat. Bir yandan korkar, bir yandan daha çok öğrenmek isterdin. Bir sabah erkenden yola çıktık. 4 kişiydik. Salih amca gelmedi bizimle. O, yaşı gereği artık bu tür arazi işlerine girmiyordu. Ama dualarıyla bizi uğurladı. Yusuf'un heyecanı gözlerinden okunuyordu. Hasan sakindi. Tecrübenin verdiği bir ağırlık vardı üzerinde. Araçla gidebildiğimiz yere kadar gittik, sonra yola yayan devam ettik. Dağ yolu zorluydu. Hava öğleden sonra değişmeye başladı. Torosların o ani bastıran sislerinden biri çöktü üzerimize. Önümüzü zor görüyorduk. Tam o sırada Hasan durdu. Kayalığın üzerinde bir işaret gördüğünü söyledi. Yaklaştık. Gerçekten de kayaya işlenmiş, eski bir boğa figürü vardı. Üzeri yosunlanmış, neredeyse görünmüyordu. Hasan işaretin baktığı yönü takip etti. Yakınlarda, çalılıkların arasına gizlenmiş, toprağın içine doğru inen bir mağara girişi vardı. İşte tam o an, içimde bir ürperti hissettim. Burası, Salih amcanın bahsettiği gizemli yerlerden biri olmalıydı. Mağaranın girişi dar ve karanlıktı. Buradan aşağı inen varlıklar veya ruhlar olabilir miydi gerçekten? Eski inançlara göre mağaralar da tekinsiz yerlerdendi. Özellikle yeraltı dünyasına açılan kapılar olarak görülürdü kimilerince. Yusuf feneri yaktı, içeri doğru tuttu. İçerisi rutubetli ve soğuktu. Birkaç adım attık. Yarı karanlıkta, duvarlarda garip şekiller seçiliyordu. Bunlar da işaretler miydi, yoksa sadece kayanın doğal dokusu mu? Ayırt etmek zordu. Hasan, yanında getirdiği pusulayı çıkardı. İşaretin gösterdiği yön, mağaranın içine doğruydu. İçeride ilerledikçe hava ağırlaşıyordu. Garip bir koku vardı. Toprağın, küfün ve bir şeylerin daha kokusu. Birden Yusuf durdu. Feneri yere doğru tutuyordu. Hava soğuk olmasına rağmen yerde, toprağın üzerinde taze yılan izleri vardı. Yılanlar genellikle bu mevsimde kış uykusunda olmaz mıydı? İçimdeki ürperti arttı. Bu, sadece bir tesadüf müydü, yoksa bir uyarı mıydı? Salih amcanın sözleri geldi aklıma. Cinler hayvan şekline girebilir, özellikle de yılan şekline. Hasan'a baktım, onun yüzünde de bir ciddiyet vardı. Yusuf'un biraz rengi solmuştu ama heyecanı hala yerindeydi. "Devam edelim mi?" diye sordu. Hasan başıyla onayladı. Mağarada ilerlemeye devam ettik. Seslerimiz yankılanıyordu. Yerdeki yılan izleri bizi takip ediyordu sanki. Mağaranın içi labirent gibiydi. Birçok kola ayrılıyordu. Yusuf'un fenerinin ışığı duvarlarda dans ediyordu. Tam bir virajı dönerken birden Hasan'ın elindeki fener yere düştü ve söndü. Karanlık çöktü. Aynı anda çok yakından garip bir ses duyduk. Sanki bir fısıltı ama anlaşılmaz bir dilde. Üçümüz de olduğumuz yerde donup kaldık. Yusuf korkudan kekelemeye başladı. Hasan hemen besmele çekti. O an o karanlıktaki o ses içimize işlemişti sanki. Fısıltı tekrarlandı, bu sefer daha yakınımızda gibiydi. Sanki başka bir koldan geliyordu ses. Yusuf hızla feneri yerden aldı, titreyen ellerle yaktı. Işığı sesin geldiği yöne çevirdik. Hiçbir şey yoktu. Boş bir tüneldi. Ama o ses gerçekti. Yusuf'un gözleri fal taşı gibi açılmıştı. "Duydunuz mu?" diye sordu fısıltıyla. Hasan ve ben başımızla onayladık. Salih amcanın hikayeleri aklıma geldi. Cinler ses çıkararak veya yanılsamalar yaratarak insanları korkutur. Onları yoldan çıkarmak, defineye yaklaştırmamak için yaparlarmış bunu. Hasan, "Bu iyiye işaret değil," dedi. "Burayı bir şeyler sahiplenmiş." Mağarada hissettiğimiz o ağırlık, o gerginlik artık elle tutulur gibiydi. Ortamdaki gizem ürpertiye dönüşmüştü. Yusuf, "Belki de geri dönmeliyiz," dedi, sesi titriyordu. Define işinde korku en büyük düşmandır.
Korktuğunu hissederse o varlıklar daha çok üzerine gelirler. Hasan, "Henüz bir şey görmedik," dedi kararlılıkla. "Sesler bizi yıldıramaz." Ama içten içe hepimiz biliyorduk ki bu sadece bir ses değildi. Bu, o görünmeyen dünyanın bir işaretiydi. Salih amcanın dediği gibi bazı yerler lanetliydi. Orada yaşayan varlıklar insanlardan hoşlanmazdı. Mağaranın içindeki hava giderek soğuyordu. Bir ürperti iliklerimize kadar işliyordu. İlerlemeye devam etme kararı aldık ama her adımımızda daha dikkatliydik. Yusuf feneriyle her köşeyi, her gölgeyi aydınlatmaya çalışıyordu. Hasan önde yürüyordu, elinde küçük bir demir parçası vardı. Eski inanışa göre demir, cinleri ve kötü ruhları uzak tutarmış. O an o küçük demir parçası bize koca bir kale gibi geliyordu. Mağaranın içinde derinleştikçe duvarlardaki şekiller daha belirginleşmeye başladı. Bunlar işaret değil, çizimlerdi. Ama neyi anlattıkları belli değildi. İlkel ve kaba çizimlerdi. Bir yandan da düşünüyordum, definecilik gerçekten de sadece hırsızlık mıydı? Yoksa binlerce yıldır anlatılan efsanelerin, mitlerin peşinden gitmek miydi? O an, o mağaranın içinde, o ürkütücü sessizliğin ortasında, o garip sesleri duyarken, bu işin madalyonun diğer yüzünü görmeye başlamıştık. Doğaüstü olanla, paranormal olanla ilk kez bu kadar yakın temas kuruyorduk. Yusuf'un feneri titriyordu. Elleri hala hafifçe sallanıyordu. Hasan'ın yüz ifadesi sertleşmişti. Benim içimde ise bir korku, bir yandan da büyük bir merak vardı. Bu sesler nereden geliyordu? Kim veya neydi bu fısıltılar? O an arkamızda, mağaranın girişinden, dışarıdan gelen zayıf ışığın olduğu yerden bir gölge geçti hızla. Bir hayvanın gölgesi gibiydi ama çok hızlıydı. Geri dönüp baktık, hiçbir şey yoktu. Sadece mağaranın girişi ve dışarıdaki sisli hava görünüyordu. Hasan, "Acele etmeliyiz," dedi. Burada durmak iyi değil. İlerlemeye devam ettik. Mağara daralıyordu. Bazı yerlerde emekleyerek geçmek zorunda kaldık. Zemin kayganlaşmıştı. Tam o sırada Yusuf'un ayağı kaydı ve düştü. Fener elinden fırladı ve yine söndü. Yine karanlık ve yine o fısıltı. Bu sefer daha netti, daha yakındı. Sanki omuzumuzun dibindeymiş gibi. Yusuf paniklemişti. "Abi, abi," diye fısıldıyordu. Hasan hemen Ayetel Kürsi'yi okumaya başladı. Sesi yüksek ve kararlıydı. O an, o karanlıkta o duanın sesi bize güven verdi. Fısıltı kesildi. Hasan duayı bitirdi. Yusuf yavaşça doğruldu, el yordamıyla feneri bulup tekrar yaktı. Yüzü bembeyazdı. "Ne oluyor Allah aşkına?" diye fısıldadı. Hasan, "Sakin ol," dedi. "Bir şeyler var burada." O an, o mağara, o karanlık, o yalnızlık üzerimize geliyordu. Dış dünya, gündelik hayatımız, hepsi bir anda çok uzaklaşmıştı. Sadece biz vardık o mağarada, o görünmez varlıklar ve içimizdeki korku. O an, o mağaranın derinliklerinde, o soğuk havada sırtımızdan ter boşalıyordu. Fısıltıların kesilmesi geçici bir rahatlama sağlamıştı ama gerginlik devam ediyordu. Hasan, "Bu böyle olmaz," dedi. "Buraya hazırlıksız geldik. Bu tür yerlerin kendine has koruyucuları olur. Onlarla baş etmek için bilmemiz gereken şeyler var." Aklıma Salih amca geldi yine. Bize eski ezoterik bilgilerden, gizli öğretilerden bahsederdi. Mısır'ın sırları derdi, Mu ve Atlantis'in kayıp bilgileri. Bu bilgiler ancak inisiyasyon yoluyla belli bir eğitimden geçerek öğrenilebilirmiş. Salih amca, bu tür gizli bilgilerin yüzyıllarca korunduğunu ve sembollerle veya mitolojik hikayelerle aktarılmış. O hikayelerin içinde bilgelik izleri gizliymiş. Salih amcanın dediği gibi, mitolojiler gerçekleri anlatabilmek için sessizce bekler. Bizim definecilikte karşılaştığımız işaretler de, yaşadığımız bu tür paranormal olaylar da o kayıp bilgilerin bir parçasıymış meğer.
Hasan, elimizde yeterli koruma yok, dedi. Yanımızda ne muska var, ne tılsım, ne de bu işlerden anlayan biri. Bu işlerde hoca veya bu işlerden anlayan birini yanına almak yaygın bir uygulamadır. Onlar, dualarıyla, bilgileriyle, tılsımlı sözleriyle ve muskalarıyla kötü varlıkları uzak tutmaya çalışırlar. Yusuf hala korkuyordu. Feneri titrek ışık saçıyordu. "Geri dönelim abi," diye tekrarladı. Hasan kararlıydı. "Biraz daha ilerleyelim. Belki hazine çok yakındadır." Ama o an, o fısıltılar, o gölge, içimizdeki o bilinmezlik hissi, defineye ulaşma arzumuzu gölgelemişti. Bu, altından, gümüşten daha büyük bir şeydi. Bu, binlerce yıllık bir korku, bir saygı, bir sır ile yüzleşmekti. Mağarada ilerlemeye devam ettik ama her adımımız tereddütlüydü. Yusuf önden gidiyordu. Feneriyle yolu aydınlatıyordu. Birden Yusuf bir çığlık attı ve yere kapaklandı. Fener tekrar söndü. O an hissettiğim korkuyu kelimelerle tarif edemem. Hasan ve ben hemen Yusuf'a doğru koştuk. Karanlıkta el yordamıyla onu bulmaya çalıştık. Yusuf titriyordu. Bir yandan da anlaşılmaz şeyler fısıldıyordu. Sanki bir şeyler ona dokunmuş gibiydi. Hasan hemen cebindeki kibritle bir bez parçasını tutuşturdu. Alevin zayıf ışığında Yusuf'un yüzünü gördük. Bembeyazdı, gözleri korkuyla doluydu. Ne olduğunu sordu Hasan. Yusuf kekeleyerek, "Gördüm. Bir şey, bir hayvan gibiydi. Siyah, çok hızlıydı," dedi. O an anladık ki sadece ses duymamıştık. Yusuf o görünmez varlığı görmüştü. Hasan bez parçasını mağaranın içine doğru salladı. Eski inanışa göre ateş kötü ruhları kovarmış. Alev mağaranın duvarlarında gölgeler yaratıyordu. Yusuf'u yerden kaldırdık. Ayakta durmakta zorlanıyordu. Hasan, "Burada daha fazla kalamayız," dedi. "Geri dönüyoruz." O an hepimiz aynı şeyi düşünüyorduk. Hazine, altın, gümüş, hepsi önemsizleşmişti. Sadece o mağaradan sağ salim çıkmak istiyorduk. Geri dönmeye başladık. Her adımımız tedirgindi. Arkamızdan bir şeyin bizi takip ettiğini hissediyorduk. O garip fısıltılar tekrar başladı. Yusuf'un durumu iyi değildi. Zar zor yürüyordu. Hasan ve ben onu destekliyorduk. Mağaranın girişine yaklaştıkça fısıltılar azalıyordu. Nihayet dışarı çıktığımızda sis hala devam ediyordu. Yusuf kendine gelmeye başlamıştı. Olayın şokunu atlatmaya çalışıyordu. Hasan derin bir nefes aldı. "Bu iş buraya kadarmış," dedi. Salih amcanın yanına döndüğümüzde her şeyi anlattık. Sakin sakin dinledi bizi. Gülümsedi. "Dediydim size," dedi. "Bazı yerler sahipledir. Oranın ruhları veya cinleri vardır. Onlar hazineyi korur." Bize o yöredeki tılsımlı hazinelerden bahsetti. Eski çağlarda özellikle kralların, zenginlerin bıraktığı gömüsü büyülerle, tılsımlarla korunurmuş. Bu tılsımlar sadece saklamak için değil, aynı zamanda onu bulan kişiye zarar vermek veya onu lanetlemek için de kullanılırmış. Salih amca, eski havas kitaplarından ve ezoterik kayıtlardan örnekler verdi. Tılsımların genellikle semboller, özel dualar, gezegenlerin konumları ve hatta belirli malzemelerle, örneğin madenlerle veya bitkilerle yapıldığını anlattı. Her sembolün, her kelimenin, her malzemenin kendine has bir gücü ve tesiri olduğuna inanılırmış. Tılsımların gücünün, gezegenlerin enerjisiyle, cinlerin veya ruhani varlıkların tesiriyle arttığına inanılırmış. Salih amca bize bir muska gösterdi. Deri bir parçanın içine yazılmış dualar ve semboller vardı. Bunu taşımanın nazardan, büyülerden, hastalıklardan ve cinlerin şerrinden koruduğunu söyledi. O mağarada yaşadığımız olayın, oradaki defineyi koruyan bir tılsımın veya bir cinin işi olabileceğini söyledi. Yusuf'un o varlığı görmesi de, onun korkusunu ve enerjisini hissettiği için olmuştu muhtemelen. Cinler frekans farkından dolayı görülmezler. Ama bazı durumlarda
veya bazı kişiler tarafından görülebilirler. Salih amcanın anlattıkları kafamızdaki birçok soru işaretini gidermişti. Salih amca bize tılsımların nasıl çözülebileceğinden de bahsetti. Bunun için özel dualar, ritüeller, bazen de kan akıtmak gerektiğini söyledi. O günden sonra bu işe bakış açımız tamamen değişti. Artık her işarette, her ürperişte, her duyduğumuz garip seste bir anlam aramaya başladık. Bu toprakların altı sadece altın ve gümüşle değil, binlerce yıllık hikayelerle, sırlar ve bilinmez varlıklarla doluymuş meğer. O mağaradan döndükten sonra Salih amcanın rehberliğinde eski kitapları, efsaneleri daha derinlemesine incelemeye başladık. Özellikle İslam ezoterizmi ve şamanizm gibi inanç sistemlerinin doğaüstü varlıklara ve onlardan korunma yollarına bakış açıları çok ilgimizi çekti. Öğrendik ki cinler ateşten yaratılmış varlıklarmış. Bizim gibi irade sahibi, inananı da var, inanmayanı da. Gruplar halinde yaşarlar, eski Türk inançlarındaki iyeler ile İslam'daki cinler arasında bir bağlantı kurulmuş zamanla. Bu varlıkların belli yerlerde, özellikle ıssız, virane, eski, kirli veya kutsal sayılan mekanlarda, örneğin mezarlıklarda, hamamlarda, değirmenlerde, mağaralarda, kapı eşiklerinde veya büyük, ulu ağaçların altında yaşadığına inanılır. O mağaranın girişindeki o ulu ağaç, o terk edilmiş havası, hepsi bu inançlarla örtüşüyordu. Ayrıca belli zamanlarda, özellikle akşam ezanından sonra, gece yarısı veya sabaha kadar, bu varlıkların daha aktif olduğuna inanılırmış. Bizim o mağaraya girdiğimiz saatler de tam bu tehlikeli zaman dilimine denk geliyordu. Salih amca, bize tılsımların sadece defineyi değil, o defineyi koruyan varlıkları da güçlendirmek için kullanıldığını anlattı. O defineye bir lanet konulduysa, o tılsım o laneti korurmuş. Definecilik folklorunda anlatılan, definecinin gözüne ateş yanıyormuş gibi gösteren, hayvan şekline girip korkutan, hatta cihazların yanlış sinyal vermesini sağlayan olaylar hep bu cinlerin işiymiş. Onlar hazineyi sahiplenmişler. Kimseye vermek istemezlermiş. O mağaradaki fısıltılar, gölge, Yusuf'un gördüğü şey, hepsi bizi korkutup kaçırmak için yapılmıştı. O an Yusuf'un yaşadığı şok, o varlığın ona olan tesiriydi. Salih amca bize tılsımların çeşitlerinden bahsetti. Mühürler, vefkler, muskalar, hepsinin farklı kullanım alanları ve farklı güçleri varmış. Bazı tılsımlar düşmanları yok etmek, bazıları hastalıkları iyileştirmek, bazıları cinleri emre almak veya kovmak için kullanılırken, bazıları da sadece korunma amaçlıymış. Salih amca bize bir de Arif için din yoktur sözünü açıkladı. Bu, belli bir manevi seviyeye ulaşan kişinin dışsal kuralların ötesine geçip doğrudan kozmik tesirlerden veya Tanrı'dan beslenmesi anlamına gelirmiş. Definecilikte de böyledir belki, o sırlara vakıf olan, o varlıkları anlayan kişi için korku diye bir şey kalmazmış. Salih amcanın anlattığı cehenneme iniş, yani varlığın içindeki tortulardan, maddeye bağlılıktan arınması süreci, bana, definecinin de kendi içindeki hırstan ve korkudan arınması gibi geldi. Bu iş sadece fiziki bir kazı değil, aynı zamanda ruhsal bir yolculuktu sanki. O mağara, bizim için bir nevi sembolik bir cehenneme iniş olmuştu belki de. Yusuf, o olaydan sonra define işini bıraktı. Bir süre kendine gelemedi. Yaşadığı korku çok büyüktü. Hasan ve ben devam ettik. Ama artık daha dikkatli, daha temkinliydik. Salih amcanın verdiği muskaları yanımızdan ayırmıyorduk. Her işe başlarken besmele çekiyor, Ayetel Kürsi, Felak, Nas gibi sureleri okuyorduk. Geceleri tekinsiz yerlerden uzak duruyorduk. Artık gömü ararken sadece işaretlere, haritalara değil, aynı zamanda ortamın enerjisine, hissettirdiklerine de dikkat ediyorduk. Bir yerde garip bir ürperti hissedersek
oradan uzaklaşıyorduk. Çünkü biliyorduk ki o varlıklar kendilerini hissettirirler. Bazı defineciler bu varlıklarla iletişim kurmak için cincilere, büyücülere, medyumlara başvurur. Onlar aracılığıyla defineyi koruyan cinlerle anlaşmaya çalışırlar. Hatta define yerini bulan cinlerin veya defineyi koruyan yılanların olduğu anlatılır. Bazıları tılsımı çözmek için kurban keser, kanını akıtır. Bu uygulamalar eski pagan inançlarından veya şamanizmden kalma ritüellerle harmanlanmış olabilir. Onlar insanları kandırabilir, zarar verebilir. Tılsımların gücü değişkendir. Her zaman işe yaramayabilir. Hele de o tılsımı yapan kişinin niyeti kötüyse. Bir keresinde Tokat civarında bir define işinde bir höyükte çalışıyorduk. Orası da çok eski bir yerleşimdi. Tunç çağından kalma eserler bulunuyormuş. Yöre halkı orada çıkan tılsımlı aynalardan bahsederdi. Selçuklu dönemine ait olduğu düşünülen, üzerinde garip semboller ve yazılar olan aynalar. Bu aynaların tılsım gücüne sahip olduğuna inanılırmış. Defineciler bu aynaları bulursa, defineyi görebileceklerini veya koruyucu varlıkları etkisiz hale getirebileceklerini sanırlarmış. O höyükte çalışırken yine garip olaylar yaşamıştık. Aniden esen rüzgarlar, olmayan ayak sesleri, hatta bir ara sanki bir karaltı gördük. Hasan, "Burada da bir şeyler var," dedi. Ama o mağaradaki gibi paniklememiştik. Daha hazırlıklıydık. Yanımızda hocamız vardı. Sürekli dualar okuyor. Etrafımıza okunmuş su serpiyordu. Bir de muska yazdırmıştı hocaya. Onu boynumuzda taşıyorduk. Bu koruyucu önlemlerin işe yaradığına inanıyorduk. O höyükte define bulduk mu dersen, bulduk evlat. Ama o mağaradaki kadar büyük bir şey değildi. Birkaç eski para, birkaç kırık seramik parçası. Ama o höyükte öğrendiğimiz en değerli şey, inancın gücüydü. Hocanın duaları, bizim besmele çekmemiz, muskaların varlığı bize bir manevi kalkan gibi gelmişti. Hayatta asıl hazine, bulduğun altın ve gümüş değil veya sahip olduğun mal, mülk. Asıl hazine, öğrendiğin, anladığın, tecrübe ettiğin şeylerdir. O Toroslardaki mağara, o höyükteki garip olaylar, hepsi bana bu dersi verdi. Salih amca derdi ki, gerçekler gökyüzü gibidir. Bulutlar onu saklayamaz. Eski Türklerin İye kültünden, İslamiyet'in cin inancına, Hristiyanlığın demonik varlıklar tasavvurundan, paganizmin büyü ve tılsım uygulamalarına, hepsi bu topraklarda bir şekilde harmanlanmış, iz bırakmış. Definecilik, bu görünmez izleri takip etmek gibiydi. Bazen define işaretleri bizi eski maden ocaklarına götürürdü. Orada karşılaştığımız antimoni, arsenik gibi zehirli madenler, belki de o defineyi korumak için bırakılmış bir tuzaktı. Eski insanlar zehirli maddelerin etkisini bilirlerdi. Bazı tuzaklar fiziksel olurdu, bazıları ise o görünmez varlıklar aracılığıyla kurulurdu. İşte o mağarada yaşadığımız gibi. Olayların paranormal yönünü anlamak için memoratları dinledim. Yöre halkının anlattığı cin hikayeleri, halk arası efsaneleri, karabasan anlatıları hep bu demonik varlıklarla ilgiliydi. Bu tür varlıklardan korunmak için dualardan, muskadan, tılsımdan başka demir taşımak, kırmızı renk kullanmak, sarımsak veya soğan bulundurmak, hatta gürültü yapmak gibi çeşitli uygulamalar da varmış. O mağarada Hasan'ın demir taşıması belki de bizi daha kötüsünden korudu. Arkeolojik alanlar, mezarlar tarihi mirasımızdır. Onları tahrip etmek, sadece yasaları çiğnemek değil, aynı zamanda o eski insanlara, onların inançlarına, ruhlarına saygısızlık etmektir. O mağaradan çıktığımdan beri her eski taşın, her virane duvarın bana anlatacak bir hikayesi olduğunu biliyorum. O tılsımlar, o işaretler, o cinler, hepsi o hikayenin bir parçası. Ve ben, yaşlı bir adam olarak, o hikayeleri dinlemeye ve anlatmaya devam ediyorum.
Gençlerin bu işe girerken neyle karşı karşıya kalabileceklerini bilmeleri için anlatıyorum. Bu yol sadece cesaret değil, aynı zamanda bilgi, saygı ve hikmeti gerektirir. Yorumlardan düşüncelerinizi ve tecrübelerinizi bizimle mutlaka paylaşın. Tüm yorumlarınızı tek tek okuyor olacağım.